Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ünlü markaya ait bu harika çanta kiti ile bu güzel modeli birleştireceğiz. Çanta o kadar güzel ve şık ki gerçekten günlük kullanımına çok uygun, çok güzel bir çanta oldu. Ben yaklaşık 150 gram kadar Milano rafya kullandım. 07 numarasını kullandım. 3,5 milim tığ kullandım ve bir tane de ünlü markaya ait bu çanta kitini kullandım. Tüm malzemelerim Sevilay Çanta Aksesuar sayfasından. Hepsinin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Instagram'dan ulaşıp satın alabilirsiniz. Zaten bu çantayı en fazla 2 günde hemencecik yapıyorsunuz, bitiyor. Sadece dikmesi biraz uğraştırıyor. O da çok zor değil. Yapımına geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Çok uzatmadan haydi hep birlikte yapımına geçelim. Çantamın yapımına hemen geçmek istiyorum. Çantam şöyle 2 parçadan oluşacak. Herkes bir farklı versiyonu çalışıyor. Ben farklı olsun istediğim için kendi farkımı katmak istedim. Milano'nun No 07, şöyle göstereyim, 07 numaralı ipini kullanıyorum. Kullanacağınız ipin kalınlığına, inceliğine göre de bu ölçüler değişecektir. Ünlü markaya ait bu harika deri kiti kullanacağız. Yani şipşak 2 günde, ben bir günde bitiriyorum. 2 günde bile rahatlıkla ön yüz arka yüz yapıp dikebilirsiniz. Şimdi sizlere şöyle bir parçasını ben hazırladım. İkinci parçayı da hazırladım ama başlangıcını sizlerle tekrar bir yapacağız. Şöyle hemen bir ipini alıp geleceğim. Farklı bir kısa bir ölçüde başlayacağım. Ama sizler toplamda 26 tane zincir üzerine modeli kuracaksınız. Farklı bir ip kullanıyorsanız da bunu böyle yaptığınızda iç kısımdan şu tam içeri oturmalı. Önemli olan bu. Benim verdiğim sayı değil, sizin elinize göre çektiğiniz zincir şu modelin başlangıç kısmına oturmalı. Biraz fazla olabilir ama az olmamalı. O yüzden ben 26 zincir bana yeterli geldi. Sizin bu daha az olabilir, daha çok olabilir. Hemen başlayalım. Şöyle sizlere benim başlangıç zincirimin ölçüsünü vermek istiyorum. Tam 24,5 santim. Tam ölçü vermek önemli burada. Şöyle tam şuradan hatta göstereyim. Şurada modeli kurduktan sonra 25 santim oluyor ama başlangıç zincirim 24,5 santim. Siz de ona göre ayarlayabilirsiniz. Tüm malzemelerimi Sevilay Çanta Aksesuar sayfasından aldım. Şöyle size kısa bir örnekle başlayacağım. 3,5 milim tığ kullandım. Tığımı hemen alıp geliyorum. Tığım buradaymış zaten. Toplamda 26 zincirle başlıyoruz. Ben taban zincirini farklı başlayacağım. Siz istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Yaklaşık 1 metre ip bırakalım. Bir zincir çekelim, sabitleyelim. Bunu saymıyoruz zaten. Ne çok sıkı yapalım ne de çok gevşek yapalım. Şu artık bıraktığım ipi tığımın önünden arkasına alıp bir zincir çekiyorum. Bu bir. İpi üstüne önden arkaya attım. 2. İpi önden arkaya attım. 3. İpi önden arkaya attım. 4. 5. Çift sayı olmak zorunda bu arada. 6. 7. 8. Şöyle 9. 10. Bunu 26 tane çekiyoruz. 26 zincir çektik diyelim, bitti. 26 zincirden sonra şu ipimi şöyle arkaya alıyorum. 2 tane normal zincir çekiyorum. 1 ve 2. Bu 2 zincir dönüş için kullanacağım. Döndüm, ipi üstüne doladım. İlk sık iğneme atlıyorum. İkinci sık iğneme çakma trabzan yapıyorum. İpi doluyorum ve dönüp atladığım sık iğneye de çakma trabzan yapıyorum. Burada ipimi bir tık gevşetip ve düzgün almaya çalışıyorum. İpi doladım, bir sık iğne atladım. İkinci sık iğneye çakma trabzan yaptım ve tekrar ipi dolayıp döndüm. Atladığım sık iğneye çakma trabzan yaptım.
ipi doluyorum. Bir sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye çakma trabzan yapıyorum. İpi üstüne dolayıp tekrar atladığım sık iğneye gidip çakma trabzan yapıyorum. Sadece ilk sıra biraz zor gelebilir. Ondan sonrası kolay. Bir sık iğne atlıyoruz. Çakma trabzanı yapıp dönüp tekrar ipi doladıktan sonra dönüp atladım sık iğneye. Bunu biraz düzgün almak lazım ama ilk sırada zor olacaktır. Sonraki sıralarda çok daha kolay. İpi doladım, bakın son sık iğnemdeyim. Çok sıkı yapmayın siz. Şöyle girdim. İpi doladım. Çakma sık iğnemi yaptım, döndüm ve tekrar atladığıma çakma trabzanımı yapıyorum. Her sıra sonunda da şu araya kaçan sık iğnemi alıyorum önce. Tırnağım çok kısa. İpi üstüne dolayıp her sıra sonundaki o ilk yaptığımız çakma trabzana bir tane daha çakma trabzan yapıyorum. Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Ne demek istediğimi. Sonuncu sık iğneme bir tane çakma trabzan yaptım. Şimdi her sıra sonunda yapacağım gibi 2 zincir çekip döneceğim. Bunu her sıra sonunda yapıyoruz. İşlem zaten hep tekrar. İpi doladım. Bakın şu son çakma trabzan yaptığım boşluk. Bu da bir sonraki boşluk. Hemen bir sonraki boşluğa atladım. İpi doluyorum. Ve o çakma trabzan yaptığım boşluğa uzun çakma sık iğnemi yapıyorum. Bu modelin adı hem çakma trabzan diyen var hem çakma sık iğne diyen var. Bu şekilde adlandırabilirsiniz. İpimi doladım. İlk boşluğa batmıyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Modelimi yapıyorum. İpi doluyorum. Döndüm. Bakın burada artık daha kolay oluyor. Hepsini tek seferde çıkardım. İpi doladım. Bir sonraki boşluğa gittim. İpi doladım. Döndüm geriye. Ve modeli kurdum. İpi doladım. Bir sonraki boşluğa tek seferde çıkar. İpi doladım geriye. Bu şekilde. Son olarak bakın, sonu da iyi izlemenizi rica ediyorum. Sonuncu boşluğuma şu şekilde yaptım. İpi doladım. Döndüm ve tekrar modeli kurdum. Her sıranın sonunda şu son boşluğa ipi dolayıp tekrar bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Dönmeden önce muhakkak bunu yapıyorum. Tekrar 2 zincirle yukarıya çıkıyorum. Son bir sıra daha göstermek istiyorum. Model artık tekrar. İpi doladım. İlk boşluğuma değil, ikinci boşluğa. İpi doladım ve geriye dönüp o çakma sık iğne yaptığım boşluğu buluyorum. Dönüp battım. İpi doladım. İleri, hepsini tek seferde ipi doladım, geri, hepsini tek seferde. İpi doladım. Tek seferde ve tek seferde. Model zaten çok güzel bir hasır model. Arkalı önlü olunca da çapraz bir hasır model elde ediyoruz. Olay olan bir model. İlk çalışanlardan biriyim. Büyük sorunlar yaratan bir model. Şu şekilde çok güzel. İpi doladım. Bakın sonuncuya girdim. Hepsini tek seferde çıkardım. 2 zincir çekip dönüp modelimi çantamın uzunluğuna gelene kadar yapıyorum. Bu modelde yanlış çıkaranlar eminim dönüp bu videoyu izliyordur. Buradan da onlara çok selam olsun. Modele bakarak dahi çıkarabilenlere. Neyse, biz yolumuza bakalım. Şimdi bunu ben kaç sıra ördüm hemen sizler için saymak istiyorum.
Şöyle ilkten sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sıra ördüm. Şimdi bunu 22 sıra ördükten sonra siz tabi elinizin ölçüsü daha farklı olabilir. Boyutu daha yüksek olabilir. 22 sırada, o yüzden sökersiniz. Hiç önemli değil. Çantanıza göre ayarlayacaksınız. Tam 22 santime denk gelmiş. Bunu da nasıl ayarlıyorum? Şimdi dikeceğim yerden itibaren şöyle dikiş yerinden bırakıyorum. Şu çapraz yere gelene kadar ördüm ben. Yani şuradan da şöyle sizlere gösterebilirim. Tabii modelim bir tık böyle esneyecek. Şu şekilde gösterebilirim size. Şu çıkıntı, altta kalan çıkıntıyı burayı bir tık oyuk bıraktım. Biraz da kolaya kaçtım diyebiliriz. Sizler çok uğraşmayın diye böyle bir kolaylık yaptım. Şimdi ben 22 sıra ördüm dediğim gibi. Hemen 22. sırayı da tamamlayayım. Ölçüyü verdim. Sizinki daha ufak olduysa 20 sıra, 25 sıra olur, 26 sıra olur. Hiç önemli değil. Önemli olan verdiğim ölçüye göre örmeniz burada. Geriye dönüp aldığımız çakma sık iğnenin ipini düzgün alırsak modelimiz böyle hasır bir görüntü olur. Düzgün almasak bile oluyor ama böyle daha güzel oluyor. İpiniz döndüğünde şöyle elinize düzeltebilirsiniz. Böyle devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar. Çok çabuk biten bir model zaten. Sizlerden ufak bir ricada da bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz aynı isimle. Ayrıca kanalımda üyelere özel paylaştığım Valentino modelim var. Yapımı hiçbir yerde olmayan, yine Nescraft farkıyla yaptığım bir model. Üyelikte ücretli, istediğiniz zaman üye olup tekrar çıkma şansına sahipsiniz. Üyelere özel orada 3 adet videom var. Harika çantalar var. Sadece üye olunca ücret ödüyorsunuz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Bu detay da önemli. Sıra sonunda yine sadece bir tane çakma trabzan yaptım. Şimdi şu çıkıntıyı birlikte yapacağız. Şimdi burada bir ayrım yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 7.'ye işaretleyici takacağım. 7.'nin tam tepesine bir işaretleyici taktım. Buradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.'ye şu şekilde takıyorum. Şimdi burada bir tık hafiften eksiltme yapacağım. Onu da sizlere göstereceğim. Burada her iki çantayı da eşit yapacağız. Şimdi 2 zincir çektim dönerken, tekrar ipi doladım. Normal burayı yaptım. Tekrar döndüm. Aynı şekilde gerideki boşluğa battım. İpi doladım. Modeli aynı şekilde işaretleyeceğe kadar yapıyorum. Şimdi bakın, işaretleyicimin olduğu noktaya gidiyorum. Bu şekilde bakın, bir tane çakma trabzan yapıyorum ama geriye dönmüyorum. Burada eksiltme yapmış oldum. İşaretleyicimin olduğu yeri bırakıyorum zaten.
Şimdi bir iki zincirle tekrar dönüyorum ve devam ediyorum. Burada ufaktan bir çapraz eksiltme yapmış oldum. Tekrar devam ediyorum. Şimdi burada da sadece sonuncuya, bakın normalde geri dönmem gerekiyor. Sonuncuya bir çakma trabzan yapıyorum. Normalde dönüp buraya da batmam gerekir ama batmıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Sadece 2 sıra ördüm. Hemen ilk tepeye sık iğne yapıyorum. Burada hafiften bir oraya eksiltme yapmış oldum. Şimdi bakın bu aradaki noktaya bir sık iğne ve 2 sık iğne. Geldim şu noktaya bir sık iğne ve 2 sık iğne. Geldim artık şunu çıkartıyorum. Şu noktaya bir tane sık iğne yapacağım ve şu tepelere, ara tepelere sık iğne yapacağım. İşaretleyicimin olduğu noktaya kadar devam edeceğim. Hiç videoyu kesmeyeyim. Bu arada istediğiniz tarafı ön yüz, istediğiniz tarafı arka yüz yapabilirsiniz. Neresi hoşunuza gidiyorsa. Çünkü model o kadar harika bir model ki tersi düzü yok gerçekten. İki taraf da birbiriyle aynı. Şimdi bakın işaretleyicimin olduğu yere de bir sık iğne yapacağım. Bu benim 7. olan. Bu tarafta bir eksiltme yapmıştık. Şimdi tekrar 2 zincir çekeceğim. İpi dolayacağım. Direkt şu noktaya gideceğim. Döneceğim ve tekrar şu noktayı alacağım. Hatta şurayı da alabilirim. Daha az boşluk gözükür. Ya burada da bir yutma yapmış oldum aslında. İpi doladım. Devam ediyorum. Şöyle iki tarafı da kontrol edeyim. Sonuncuya da aynı şekilde yapıyorum. Artık modeli biliyorsunuz zaten. İpi doladım. Son tek trabzanımı yapıyorum. Çakma 2 zincir çektim. Şimdi bu tarafta da bir eksiltmeye gidiyorum. Öbür tam ters noktası olduğu için o yüzden farklı noktalara geliyor. Şimdi bu normalde buraya yaparım ama bu noktaya yapıyorum. Yani üçüncü boşluğa yapıyorum. Dönüyorum tekrar. Şu noktayı boş bırakmış oldum. Burada da dediğim gibi hafiften bir eksiltme yapmış olduk. Benim amacım şu çıkıntılara modelimi oturtabilmek. Buraya da bir tane şu şekilde trabzan yaparak kapatmış oldum. Şimdi burada şu şekilde bir
şekilde yapıp tek seferde çıkardık. Şu sık iğneye bir sık iğne yapıyorum. Bakın normal yaptığım gibi yaptım. Şu sık iğne tepesine, hatta şu boşluğa bir tane sık iğne yapalım. Şuna da bir tane ilmek kaydırma yapalım. Daha sonra şöyle, hatta zincir çekmeden de dönelim. İlkine batmayacağım. İkinciye bir sık iğne yapacağım. Ve hepsinin tepesine burada sık iğne yapacağım. Son dönüşe de 2 tane sık iğnemi yaptım. Şurayı şöyle bir toparlayalım. Şu son noktaya da bir ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip burada bıraktım. Hoşunuza giden tarafı dediğim gibi belirleyebilirsiniz. Bakın 2 parçam da şu şekilde tamam. Şimdi ben bir tarafı dikeceğim. Daha sonra sizlere dikim aşamalarını göstereceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim videoyu kapatmadan. Ben biraz ip bırakıp buradan bu iple dikmeye devam edeceğim. Sizlere bunu da söylemiş olayım. Bakın harika bir dikişle, yani kusursuz bir çanta oldu. Bence bu birleştirme, kenar örmeden falan daha kolay bir yöntem oldu. Yapanlar, ikisini de yapanlar bunun zorluğunu anlayacaktır. Şöyle bitirmiştik. Şu bitişte ben biraz ip bırakmıştım. Eğer bırakmadıysanız hiç sorun değil, ip bağlayabilirsiniz. Burada önemli olan nokta, isterseniz bu sapı çıkarıp devam edebilirsiniz. Çıkıyor mu? Bakayım. Şöyle çıkıyor. Şunu şuradan çıkartalım, daha rahat yaparız diye düşünüyorum. Şunu çıkardım. Çantamın istediğim yüzü ön ya da arka olarak kullanabilirim. Şu ipimi şuradan bir gizleyeyim önce. Size diktiğimde nasıl ayarladığımı göstermek istiyorum. Yani zaten hem çok kolay, ufacık bir parça yap tak. Yani ünlü marka, ya binlerce lira para vermeye hiç gerek yok. Gerçekten çok çok hoş bir model oldu. Şurayı arka yüz olarak kullanacağım için ipimi böyle arkaya aldım. Bunu kesiyorum. Uzun bıraktığım ipimi de alıyorum. Şöyle dediğim gibi ben şurayı ön yüz yapacağım. Bunu da bakın burada çıt çıtım var. Altına, çıt çıtımın altına denk getiriyorum. Bakın bunu böyle diktim. Buralarda hiç çıkıntı kalmadı denecek kadar az. Şu kenarlara bir tık çıkıntı şöyle girdi. İsterseniz bunu sıcak silikonla ya da yapıştırıcıyla böyle yapıştırabilirsiniz. Elinize gelsin istemiyorsanız. Bu detaylar sonradan yapılacak detaylar. Bakın şöyle yapayım. Şunu açtım. Örgümü de şurada dışarıya gelecek kısım şöyle içeriye yerleştiriyorum. Ama siz görün diye ben şöyle yapacağım. Bunu bu mıknatısın altına koyacağım. Ve önemli olan noktalardan bir tanesi de mıknatısın altına koyunca ortalayabilmek. Şöyle ortaladım ve şu çıkıntıları gizleyebilmek. Şöyle. Zaten ölçü olarak da verim size kaç santim olduğunu, onu da unuttum vermeyi, kusura bakmayın. Tamamen bittikten sonra 23 santim. Şu ara 22 santim. Enini vermiştim zaten. Tabandan şöyle verirsek 24,5 demiştik. Zaten biraz esniyor. Şöyle 24,5 santim. Devam edelim. Dışarıda kalmasını istediğim kısmı koydum. Şu orta kısma da eşit bir şekilde denk getiriyorum. Bura biraz açıya sığsın diye zorlayacağım ama birazcık dikiş tekniği bilenler zaten rahatlıkla eşitleyecektir diye düşünüyorum ben.
Tek tarafı diktiğim için bir tık eşitlemek için şöyle şey de yapabilirsiniz. Mesela bir iki noktadan bağlayabilirsiniz ipi. Şuradan şöyle göstereyim, bakın ben eşitledim. Bu eşitledikten sonra şu tam ortadan bir düğüm atalım isterseniz. Hem sizin için daha kolay olacaktır. İğne alayım. Tam orta noktama şu kısmı oturttuktan sonra şuradan gireceğim. Örgüden çıkacağım. Bunu ne yazık ki size göstermek çok zor. Şöyle ortalıyorum. Ortaladıktan sonra şu orta noktadan girip şunu alayım bir önce. Aldıktan sonra da şunu alta hizalıyorum. Eşit mi diye kontrol edip devam edeceğim. Sağ sol, bakın bir tık eşitsizlik. Tam ortaladıktan sonra da şunu düğümleyeceğim. En azından dikerken şimdi bunu bağlayayım, size göstereyim. Şu şekilde yeterlidir. Şunu da bağlayacağım. Tam ortalayıp bir bağladım. Bunu daha sonra keseceğim. Sağa sola kaymasın diye. Bakın tam ortaladım. Örgümü şöyle düzelteyim. Tam ortaladım ve şöyle bir düğüm attım. Sağa sola kaysın istemiyorum. Bu ipime de iğnemi taktım. Dediğim gibi size göstermek bir tık zor olacak. Bu ipimi bir iki sıra yürütüyorum. Bakın sık iğnemden orta noktaya doğru bir iki sıra yürüteceğim. Sık iğne başlarından şöyle yaklaştırayım size de. Çünkü tam köşeden başlamıyorum. Derimin köşesinden başlayacağım ama örgünün tam köşesinden başlamıyorum. Derimin tam köşe noktasından çıkacağım. Şu köşe noktamdan, bakın şu tam dikey ve yatayın birleşim noktasından dışarı çıkacağım. Şöyle çıkamamışım. Şu şekilde bakıp kontrolümü sağlıyorum. Eşitleyebilir miyim diye. Evet. Tam köşe noktadan dışarıya çıktım bakın. Şuradan da içeriye gireceğim. Ve sık iğnemin sadece başını aldım. Sık iğnemin de başını aldıktan sonra bu şekilde girdim. Daha sonra tekrar biraz zor olacak dediğim gibi. Yani siz yaparken bu kadar zorlanmayacaksınız. Ben sizin için çekerken sadece size göstermek için biraz zorlanacağım. Şimdi bir ileriden çıkıyorum bakın. Şuradan girdim ya, şuradan çıkacağım. Şu noktadan içeriye girdim. İçten de şu noktadan çıkmam gerekiyor. Hemen yanından, yani yine sık iğnemin tepesinden girdim. Dışarıya çıkıyorum. Burada dikişim sağlam olsun ve çirkin görüntü olmasın diye bakın. İleriden çıktım, geriye dönüyorum. Arkadan da sık iğnenin tepesinden alıyorum. Burada bir ileri geri dikiş tekniği. Bu asla açılma yapmayacaktır. Şimdi tekrar sık iğnenin başından aldım. Ve ileri çıktım. Daha sonra tekrar geri gidiyorum ama sık iğnenin de tepesine alıyorum. Tekrar denk gelen sık iğneden girdim. Bir sonraki ileri noktadan çıktım. Ve tekrar geriye gidip sık iğnenin başından da alıp bu şekilde diktim.
Devam ediyorum. Yine bir sık iğnenin başından aldım ve geriye döndüm. Yine sık iğne tepesinden. Burada bu çıkıntının devamında burayı bir tık yükseğe taşımak için sık iğnenin tepesinden değil, artık sık iğnemin şu şekilde altını kullanacağım. Tepesinden değil de altından gireceğim. Şu çıkıntıyı yüksek noktaya taşımak için bakın. Şöyle geldim. Bunu o çıkıntı olan yerden itibaren yapıyorum. Ve tekrar çıkarken de yine sık iğne tepesinden değil, sık iğne altından bakın. Sık iğnenin altından geldim. İlerlemeye devam ediyorum. Sık iğnemin altından bakın. Sık iğnenin altından girdim. Şu yükseltiyi elde edebilmek için. Tekrar geri dönüyorum. Sık iğnenin altına çıkacağım. Ve devam ediyorum. Bakın sık iğnenin altından aldım ve bir ileri noktadan çıktım. Yine çıkarken de sık iğnenin altından çıkmaya özen gösterin. Bunu sadece bu çıkıntı yerinde yapıyorum. Şu kısımda. Devam ediyorum. Şu alttan girdim. Geriye çıkıyorum. Şimdi artık bunu keseceğim. Ve tekrardan sizlere şöyle bir göstereyim. Bu çıkıntı bitene kadar sık iğnenin alt noktasından çıkıyoruz. Daha sonra sık iğne tepesine tekrar geçeceğim. Bakın alttan çıktım. Devam edeceğim. Şöyle ileri noktadan sık iğnenin altından giriyorum. Devam. Ve sık iğnenin altından çıktım. Alt boşluktan çıkıyorum. Bu noktaya kadar aynı şekilde devam edeceğim şimdi. Devam edelim. Son bir tane bakın. Yine sık iğnenin o sonuncuyu da altından aldım. Ve tekrar geri döndüm. Yine sık iğnenin altından çıktım. Bundan sonra artık sık iğnenin tepesine batıyorum. Bakın sık iğnemin tepesinden girdim. Denk gelen noktayı öncelikle şurası. Sık iğnemin tepesinden girdim. Altından girmedim. Tekrar bakın sık iğnenin tepesinden çıktım. Tekrar devam ediyorum. Tepeden girdim. Geriye döndüm. Sık iğnemin tepesinden şuradan çıkacağım. Ve yine sık iğnenin tepesi. Geriye dönüyorum. Çok aşağıdan çıktım. Ve tepeden. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle nereye denk geliyor? Şuradan. Geriye çıkıyorum.
Ve şu an tam köşe noktadayım. Bakın solda bir iki tane bırakıyorum. Yani ikinci sırayı şu şekilde bakın. Son sıra ve ikinci sıra. Dikişe artık buradan devam edeceğim. Ve onun tepesindeki sık iğne de zaten tam köşe noktaya denk geliyor. Bakın tam köşedeyim şu anda. Tekrar geriye döndüm. Ve şimdi sizlere gösteriyorum. Dediğim gibi sonuncu değil, şu ikinci çizgiden itibaren artık tabana kadar dikmeye başlayacağım. Şunu şöyle göstereyim. Şu son sıra değil, şu sıra boşluğundan dikmeye devam edeceğim. Sizinki de muhakkak aynı sayılara çalıştığınız aynı denk gelir. Eğer son sıraya denk geliyorsa son sıradan dikebilirsiniz. Ben sağdan soldan böyle birer parmak fazla kalsın istedim ve fazla kaldı. O yüzden hangi sıraya denk geliyorsa dikebilirsiniz. Dikme işlemine de devam edebilirsiniz. Şimdi şu noktadan artık içeriden maalesef gösteremeyeceğim. Ben bunu dikmek zorundaydım. Size doğru noktaları gösterebilmek için mecburen dikmek zorundaydım. Zaten dikişi çok kolay. Eminim mantığını anladığınızda devam edersiniz. Bakın sık iğnemin tepesinden çıkacağım. Bu şekilde şimdi ikinci sıradan itibaren dikmeye başlıyorum. Geri gidiyorum. Aynı dikiş tekniğini kullanıyorum. Geri gidiyorum. Şimdi kontrolümü ediyorum. Bakın ikinci sıranın olduğu noktadan batıp dışarıya çıkıyorum. Ve tekrar içe geçiyorum. Bakın çok şurayı atlamışım. Tekrar dönüp burayı kapatmam gerekiyor. Şöyle atladığım noktayı yapacağım. Açıklık olsun istemiyorum çünkü. Aynı sırayı takip ederseniz dediğim gibi sizinki son sıraya denk geliyordur. Son sırayı aynı sırada devam etmeniz gerekiyor. Dikerken bir oradan bir oradan değil. Hep aynı çizgi üzerinden giderseniz o zaman kusursuz bir dikiş ve kusursuz bir görünüm elde etmiş olursunuz. Şöyle. İsterseniz artık ben şu noktaya kadar bir dikeyim. Zaten sonrası hep aynı ama şu noktada bir şuraya da bir size göstermek istiyorum. Onun dışında artık bitireceğiz. Şimdi burada ipim çok azaldı. Çantayla örgü arasına gelen kısma ben bir düğümle ip bağlayacağım. Ve arada kalacağı için de zaten ne içeriden ne dışarıdan gözükmeyecek. Milano rafya kopmaz zaten. 2-3 düğüm attığınızda rahatlıkla kesebilirsiniz. İpimi bu defa daha uzun aldım tek seferde bitirebilmek için. Şimdi zaten ara kısma çıkarmıştım ipi, tekrar herhangi bir noktadan içeriye alıyorum ve o düğüm de içeride kalacak. Yani deri ile örgü arasında. Şimdi tekrar size gösteremiyorum ama yine aynı hizadan dışarıya çıkıyorum. Tekrar geri.
Burada hiçbir şey yapmıyoruz aslında. Sadece hafif bir eğim olduğu için onu örgümüz bir tık dışarıda fazla kalıyor sadece. Burası biraz elimiz zor girdiği için. Tek parçayı dikmek çok kolay aslında. İkinci parça bir tık görüş açımız azaldığı için zorlaşıyor. Tekrar aynı noktadan da geriye çıkalım. Aslında önemli olan nokta şu. Şu eğimi bozmadan doğru noktalardan dike dike gitmemiz gerekiyor. Eğer zorlanıyorsanız yine benim yaptığım gibi mesela birkaç yerden bunu sabitleyebilirsiniz. Hemen sizlere göstereceğim. Şunu mesela şu şekilde bozmadan dikmek istiyorum, değil mi? Bunu buradan aldım. Alamadım. İpi çok kısa kesmişim. Uzun kesmişim. İpime de kıyamıyorum. Şimdi düzgün bir şekilde şu köşeden dışarıdan baktığınızda zaten anlayacaksınız. Bunu buradan alıp buraya bir düğüm yapacağım. Hemen yakın bir tam noktasından çıkacağım. Buraya bir düğüm atacağım. O zaman dikişim daha da kolaylaşır. Bunu da hani böyle biraz zorlananlar için de kolay bir yöntem olacak. Bunu sonradan makasla şöyle keserseniz hiç sıkıntı değil. Yine bir de orta noktadan atalım. Hem eliniz kaymaz hem daha kolay bir teknik olmuş olur sizin için. Bunu da bakın yine aynı şekilde hemen de dibinden çıkacağım. Aynı boşluğa denk getiriyorum sürekli. Bunu da buradan bağlayacağım. Dilerseniz dikmeye başlamadan önce de bu şekilde ayarlayıp yapabilirsiniz. Dediğim gibi daha böyle dikişte acemi olanlar için bu çok işinizi kolaylaştırır. Şu köşeyi de hemen yapmak istiyorum. Şu bunu ters yerden aldım. Şu köşeden gireceğim. Şuradan çıkıp bağlayayım. Şunu da bir tane de hadi şuraya atalım. Bunu eşit bir şekilde yapmak gerçekten önemli. Şunu da bakın ikinci demiştik. Yine ikinciye bakın. İkinciden girdim. Dikerken ikinciden dikmem gerekiyor. Yani şu noktadan aldım çıktım. Şöyle gerdirdiğimizde zaten bu buraya rahatlıkla oturacak. İlk başta bunu yapabilirsiniz. Çok da kolaylaşır işiniz ve o zaman da en azından buraya kaçıncı sırada dikmeye başlayacaksınız, buraya kaçıncı sırada dikmeye başlayacaksınız olayını eşit şekilde dağıtmış olursunuz. Bence işiniz çok da kolaylaşır. Bakın içi tertemiz. Bakar mısınız? Birkaç ipim falan var kesmediğim. Onları keseceğim. Onun dışında tertemiz bir işçilik var. Bunu da bağladıktan sonra artık kolaylıkla bu hizayı bozmadan dikebilirsiniz. Ben de tamamen dikip geliyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın tabanımın dikiş kısmı tam sık iğnelerimin yani tabanların şöyle göstereyim size sık iğnelerin tepesine denk geliyor. O yüzden aynı sırada tam sık iğne tepelerinden dikip ilerliyorum. Bu şekilde yapıyorum.
Alttan da kontrol edin. Tam sık iğne tepesine gelsin. Ki aynı hizada, şu çizgi aynı hizada gözüksün. Bu da önemli bir detaydır. Şimdi tamamlayabilirim. Şimdi bu tarafta çok kolay oldu mesela. Yine ikinci sıraya denk geldi. Şöyle doğruyu bulmak için de mesela şu aradan çıkıyorum, ikinci sıranın arasından ve geriye dönüyorum. Tekrar şu şekilde aldım. Yani çok tatlı ve güzel oldu ya. Bayıldım ben sonuca. Yanlış yerden aldım. Yani kit zaten tek başına bir çanta kiti gönderiliyor size. Siz sadece iki eşit parça istediğiniz modeli örebilirsiniz bu arada. Ben bu modeli çok sevdiğim ve son zamanlarda çok kullandığım bir model. Birçok modelde tercih ediyorum. Çok seviyorum. Çok güzel bir model. Bence bu çantaya da diğer modelden daha çok yakıştığını düşünüyorum. Bu modelin tek uğraştığım kısmı dikişi. Ama o da ilk parçada değil de ikinci parçada doğru şekilde eşitlersek bence onda da sıkıntı olmayacak. Mesela ben bir ikinciyi yapmak istesem çok daha kolay yaparım. İlkinde insan her zaman bir tık daha acemi oluyor. İkinci, bakın son noktaya da şu şekilde attım ve tekrar şu deri parçasını alıp tekrardan geriye gittim. Bunu da 2 defa yapayım. Çünkü burada ipimi artık gizleyeceğim zaman en azından bir geri bir ileri gittiği için açılmayacaktır. Burada da ipimi içeriden iğne yardımıyla gizleyeceğim daha sonra. Bakın yani kusursuz, gerçekten kusursuz oldu. Şöyle şunu da tekrardan takıyorum. Bunun sapı ayarlanabilir. İstediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. Ben en kısa şekilde daha çok beğendim. Hatta bir tık daha bile kısa olabilir bence. Bunu da şöyle geçirebilirsiniz. Ben belki daha sonra buna bir delik daha açtırabilirim. Daha kısa istiyorum çünkü. Yani bakar mısınız? Çanta şahane. Zaten çıt çıtına kadar set içine dahil. İçinde hiçbir şey yok ama kalıp gibi bir çanta. Kusursuz kalıp gibi. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Buraya kadar yaptıysanız bir beğeni ve yorumu çok görmezseniz çok çok sevinirim. Benim anlatımımla yaptığınız çantaları bana Instagram hesabımdan atabilirsiniz. Yaptığınızda beni etiketleyebilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki projede görüşmek üzere.